Bir insanın yalan söylediğini gözlerine bakarak tahmin edebilirsiniz. Ama o yalanla neyi sakladığını anlamak tecrübe ve mental yetkinlik ister. Bu videoda saklananları görmek konusunda oldukça usta bir karakterin zihnindeki işleyişe bakacağız. Mentalist dizisinden Patrick Jane. Bu diziyi 2 kez başından sonuna kadar izlemiştim. Eğer bir izleme listeniz varsa tavsiye ediyorum. İlk 3'e girmeye adaydır. Patrick Jane kimdir? Onun için sadece zeki bir danışman ya da suç çözücü dersek hikayenin en can alıcı kısmını ıskalarız. Jane, insan doğasının zaaflarını harita gibi okuyan eski bir medyum. Aynı zamanda CBI yani Kaliforniya Soruşturma Bürosu'nda çalışan bir danışman. Çevresi onun yaptıklarına sihirbazlık ya da büyü gözüyle bakıyor. İnsanları okuma yeteneği bu seviyede. Oysa Jane buna sadece dikkat diyor. Birlikte Jane'in o meşhur zihin okuma yeteneğinin arkasındaki tekniklere yani mentalizm sanatına ve soğuk okuma becerisine odaklanacağız. Bir insanın yalan söylediğini beden dilinden nasıl anlarsınız? Ya da karşınızdakini hiç tanımadan onun hakkında nasıl bu kadar çok şey bilebilirsiniz? Jane üzerinden bu soruların cevaplarını vereceğiz. Ama konuşacaklarımız sadece Jane'in teknikleri hakkında değil. O her daim gülümseyen yüzün, şakaların ve elinden düşürmediği çay fincanının arkasındaki yası, yani Jane'i Jane yapan o trajik narsisistik kırılmayı da analiz edeceğiz. Hikayenin en başından başlıyoruz. Patrick Jane'in henüz o sempatik, yelekli danışman olmadığı zamanlardan. O dönemde Jane yeteneklerini suçluları yakalamak için değil, çaresiz insanları kandırmak için kullanıyordu. Kendini medyum olarak tanıtan, ölülerle konuştuğunu iddia eden ve insanların yaz sürecinden para kazanan profesyonel bir şarlatandı. Medyumluk konusunda motivasyonu sadece para değildi. Asıl mesele güçtü. İnsanların en mahrem sırlarını bilmek, onları yönlendirmek ve herkesin hayranlığını kazanmak Jane'in egosunu besleyen devasa bir yakıttı. Zekasına o kadar güveniyordu ki kendisini dokunulmaz, diğer herkesi ise kandırılmaya müsait birer piyon olarak görüyordu. Bu dokunulmazlık yanılgısı onu hayatının en büyük hatasını yapmaya sürükledi. Bir televizyon programında o dönemin en tehlikeli seri katili Red John hakkında konuşurken çizgiyi aştı. Canlı yayında katili analiz ettiğini iddia etti. Onu küçük, çirkin ve yalnız bir adam olarak aşağıladı. Jane o an sadece reyting peşindeydi. Karşısındaki tehdidin ne kadar gerçek olduğunu göremeyecek kadar kibri yüzünden kör olmuştu. Zaten hayat kendinden eminlere her zaman çelişki hediye eder. Jane televizyon programından sonra eve döndüğünde onu karşılayan sessizlik hayatını ikiye bölen andı. Yatak odasının kapısında Red John'un o meşhur notu ve içeride karısıyla kızının cansız bedenleri vardı. Red John, Jane'in televizyondaki o kibrine en vahşi şekilde cevap vermişti. Psikoloji literatüründe Jane'in yaşadığı bu duruma narsisistik yaralanma denilir. Yani yaşadığı şey sıradan bir üzüntü ya da yas değildir. Kişinin kendi kafasında yarattığı o üstün ve dokunulmaz benlik algısının dış dünyanın sert gerçekliğiyle çarpışıp paramparça olmasıdır. Jane o gece sadece ailesini kaybetmedi. Kendi kimliğini, kendine duyduğu saygıyı ve zekasına olan sarsılmaz güvenini de kaybetti. Normal şartlarda bu kadar büyük bir travma ve suçluluk duygusu bir insanın akıl sağlığını tamamen kaybetmesi potansiyelini taşır. Jane bir süre akıl hastanesinde kaldı ama delirmedi. Onu hayatta tutan şey yine o parçalanmış zekası oldu. O trajik geceden sonra medyumluğu bıraktı. Medyumluk diye bir şey yoktur diyerek kendi geçmişini inkar etti. Ancak insan okuma yeteneğini, manipülasyon becerisini ve gözlem gücünü çöpe atmadı. Sadece amacını değiştirdi. Eskiden bu yetenekleri insanları kandırıp parasını almak için kullanıyordu. Şimdi ise gerçeği bulmak, suçluları avlamak ve en önemlisi kendi hatasını telafi etmek için kullanıyor. İzlediğimiz mentalist karakteri aslında küllerinden doğmuş bir zeka değil, suçluluk duygusuyla bilenmiş bir intikam silahıdır. Bu olay silsilesi ne kadar güçlü ve zeki olursak olalım, küçük bir gaflet anının bizi nasıl darmadağın edeceğinin de bir özeti. Bu bakış açısıyla güç kavramına baktığımızda gücün yönetmekten çok korumak ve sürekliliği sağlamak olduğu çıkarımını yapabiliriz. Şahsen ben böyle düşünüyorum. Patrick bunu nasıl yapıyor? Bir insanın sadece duruşuna, kıyafetindeki bir lekeye ya da gözlerini kaçırmasına bakarak onun evli olup olmadığını, yalan söyleyip söylemediğini ya da o gece nerede olduğunu nasıl bilebiliyor? Bu yetenek için 6. his denilse de Jane'in yaptığı şey çok net. Bilimsel adıyla soğuk okuma.
Mentalizm büyücülük değildir. İnsani zaafların bir matematiğidir. Jane bir odaya girdiğinde aslında bizden farklı bir şey yapmıyor. Sadece daha fazlasını görebiliyor. İnsanlar konuşurken yalan söyler, kelimeleri seçer ve hikayeler uydurur. Dil kendini ifade etmekte olduğu kadar kandırmakta da etkindir. Ama bedenimiz dürüsttür. Bir göz bebeğinin büyümesi, ellerin titremesi, ayakkabı ucunun kapıya dönük olması. Bunlar kontrol edemediğimiz mikro itiraflardır. Jane işte bu sessiz dili okuyan bir tercümandır. Ancak bu yeteneği sadece üstün zeka ile açıklarsak eksik kalır. Burada devreye giren çok daha derin ve karanlık bir psikolojik savunma mekanizması var. Ailesini o trajik gecede kaybeden Jane bir daha asla hayata hazırlıksız yakalanmamak için zihnini sürekli yüksek alarm durumuna getirdi. Psikolojiye göre bu hypervigilance yani aşırı tetikte olma halidir. Normal bir insan odaya girdiğinde dekorasyona bakar. Jane ise tehlikeye, yalana ve tutarsızlığa bakar. Yaşadığı travmayı göz önünde bulundurursak bu bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü küçük bir detayı kaçırmak onun için ölüm demekti. Bu yüzden artık her detayı görmek zorundadır. Onun zihni dinlenmeyen bir radar gibi sürekli etrafı tarar. Jane detayların içinde kaybolmuyor. Detayların oluşturduğu bütünü görüyor. Birinin suçlu olduğunu anlaması saniyeler alıyor. Çünkü o kişi suçluluk psikolojisiyle odaya girdiği an onun üzerindeki o ağırlığı ve gergin enerjiyi sezebiliyor. Aslında Jane bize yaşadığımız hayatla ilgili önemli bir ipucu veriyor. Birini gerçekten anlamak için onun düşüncelerini okumamıza gerek yok. Sadece neye bakmamız gerektiğini bilmemiz yeterli. Çünkü insanlar en büyük sırlarını kelimelere değil davranışlarına saklar. Bu konuda ustalaşmak önce görmek ve bakmak arasındaki farkı anlamaktan geçer. Görmek her oluşunda bir bilinç barındırmaz ama bir şeye bakmak her zaman bilinç barındırır. Bu kadar büyük bir travma yaşamış ve sürekli tetikte olan bir adam dışarıdan nasıl bu kadar neşeli ve gamsız görünebilir? Jane'e baktığımızda sürekli gülümseyen, cinayet mahallinin ortasında çayını yudumlayan, bürodaki kanepede mışıl mışıl uyuyan ve en gergin anlarda bile şakalar yapan bir adam görüyoruz. Dışarıdan görünen hayatla barışık ve geçmişi arkasında bırakmış biri. Aslında sadece kusursuzca parlatılmış bir vitrin. Psikoloji bu maskeye yüceltme veya mizah yoluyla savunma der. Jane acının üzerine aşırı bir neşe, oyunbazlık ve zeka gösterisiyle örter. Çünkü bu zihinsel olarak dağılmamanın tek yoludur. O meşhur 3 parçalı takım elbisesi, ofisteki deri kanepesi ve elinden düşürmediği çay fincanı aslında onun konfor alanı değil, sığınağıdır. O kanepe evsiz kalmış bir ruhun geçici yatağıdır. Eğer bir an olsun o çocuksu maskeyi indirip ciddileşirse içerideki o devasa çığlığın duyulacağından korkar. Şu sıra sosyal medyada sıkça dolaşan bir söz var. Depresyon hareket eden bir hedefi vuramaz. Jane bilinçli olarak bu sözün muhatabı. Sessizlik anları Jane için bir huzur değil, geçmişin tekrar tekrar yaşandığı kriz anları. Bu kendisiyle derdi olan her insan için geçerli aslında. Sessizlik çöktüğünde sürekli olarak geçmişe dönük bir kendini yargılama halinde olmak. Gündüzleri herkesi güldüren, bürokrasiyle dalga geçen ve hayatı tiye alan o adam geceleri bambaşka birine dönüşür. Kronik uykusuzluğu ve Red John dosyalarına olan takıntılı bağlılığı gülümseyen maskenin arkasındaki enkazı ele verir. Karşımızda terapi görüp iyileşmeye çalışan bir adam yok. İntikam için yaşayan ve o hesap günü gelene kadar hayatta kalan rolü yapan bir adam var. Bu tablo bize acı ve yaz hakkında gözden kaçırdığımız önemli bir gerçeği hatırlatıyor. En derin depresyonlar bazen en gürültülü kahkahaların arkasına gizlenir. Birinin yüzünün gülmesi ruhunun kanamadığı anlamına gelmez. Jane bize acının sadece gözyaşıyla ve kapanmayla değil, bazen de inatçı, zeki ve meydan okuyan bir tebessümle yaşandığını gösteriyor. Hikayenin diğer tarafında Red John var. Jane ve Red John arasındaki bağ, intikam veya klasik polis suçlu hikayesinden daha derin. Red John, Jane'in düşmanı olduğu kadar aynı zamanda aynadaki yansımasıdır. Jane'in kendinde kabul etmek istemediği ve bastırılmış tarafı Red John'la benzerlik gösterir. Dikkat ederseniz aralarında birçok denklik var. İkisi de üstün bir zekaya sahip. İkisi de manipülasyon ustası ve ikisi de insanları birer satranç taşı gibi görüp yönetebiliyor. Jane insanları çözmek için zihnini kullanırken Red John aynı zihni insanları yok etmek için kullanıyor. Aralarındaki tek fark Jane'in hala cılız da olsa bir vicdana sahip olması. Red John, Jane'in vicdanı ve ahlaki sınırları olmasaydı dönüşeceği kişidir aslında.
Bu yüzden Red John'un Jane'e olan takıntısı tesadüf değildir. Red John, Jane'de kendisini görüyor. Onu sadece bir av olarak değil, kendisini anlayabilecek, kendi seviyesindeki tek oyun arkadaşı olarak görüyor. Jane ise Red John'u yakalamayı bir adalet arayışından çok kişisel bir kefarete dönüştürmüş durumda. Polis soruşturması değil, iki zihnin ölümüne dansını izliyoruz. Jane, Red John'u yakalamak için kendi ahlaki sınırlarını her ihlal ettiğinde aslında savaştığı şeye, yani gölgesine biraz daha benziyor. Red John'u yok etmek için çıktığı bu yolda kendi ruhundan o kadar çok parça feda ediyor ki intikamını aldığı gün geriye Patrick Jane'den ne kalacağını tahmin edemiyoruz. Bu çatışmanın bize anlattığı en büyük düşmanların genellikle bize en çok benzeyenler olduğudur. Bizde olup da bastırdığımız, görmek istemediğimiz ne varsa karşımızdaki düşmanda vücut bulduğunda nefret iki katına çıkar. Jane'in Red John'a duyduğu öfke aslında yıllar önce o televizyon programında yaptığı kibre, yani kendisine duyduğu öfkedir. Jane'in hikayesinden kafanızı kaldırıp bugünün dünyasına baktığınızda ne görüyorsunuz? Herkesin bir maskesi var. Artık hangi gülümseme ya da hangi bakışın gerçek olduğunu ayırt edemiyoruz. Öylesine bir sosyal hayatımız var ki söyledikleriyle yaptıkları aynı olan insanlar altın değerinde. Dışarıda insanlar değil personalar dolaşıyor. Her güven duyma eylemi duygusal bir kumara benzemeye başladı. Tüm bu bireysel dezenformasyonun üzerine kitleler halinde insanların algıları da yönetiliyor. Sözün özü, Mentalist dizisi 2008 yılında yayın hayatına başladığında izlediklerimiz bir sihirbazlık gibi görünüyordu. Ama bugün bu yetenek hayatta kalma kılavuzunun ta kendisi. Jane bize rahatsız edici ama hayati bir ders veriyor. Herkes yalan söyler. Reklamlar, politikacılar, sosyal medya profilleri ve hatta en yakınlarımız. İnsan doğası gerçeği olduğu gibi sunmak yerine onu işine geldiği gibi paketlemeye programlıdır. Bizler kelimelere, vaatlere ve dış görünüşe inanmaya meyilliyiz. Çünkü inanmak sorgulamaktan daha konforludur. Ama Jane konforun değil gerçeğin peşindedir ve gerçek asla vitrinde durmaz. Her zaman arka depoda, tozlu raflardadır. Jane'in yöntemi basittir. Yayına değil, parazite odaklanır. Birisi size harika bir hayatı olduğunu anlatırken gözlerinin kenarındaki o anlık düşüşe ya da sesindeki o mikroskobik titreşime bakar. Sosyal medyada görülen kusursuz hayatlar Jane'in gözünde birer suç mahallinden farksızdır. Bakılması gereken yer fotoğraftaki gülümseme değil, gülümsemenin arkasındaki onaylanma ihtiyacıdır. Çünkü bir şey ne kadar gereğinden fazla parlatılıyorsa altında o kadar büyük bir leke saklar. Bu bakış açısı Jane'i ve ona benzeyen insanları çoğu zaman uyumsuz ve küstah birisi yapar. Çünkü toplum nazik yalanlar üzerine kuruludur. Bir ortamda herkesin bildiği ama sustuğu bir gerçeği Jane pat diye söyler. Bunu kabalık olsun diye yapmaz. O sahte nezaketin, o mış gibi yapma oyununun zaman kaybı olduğunu bilir. Red John gibi bir canavarla dans etmiş biri için toplumun küçük ikiyüzlülükleri sadece sıkıcı birer tiyatrodur. Bu yüzden Patrick Jane gibi bakmayı öğrenmek bugün bir lüks değil, öz savunma sanatıdır. Eğer insanların size ne gösterdiğine değil, neyi saklamaya çalıştığına bakmazsanız bu algı dünyasında bir oyuncu değil, sadece bir piyon olursunuz. Jane'in kanepesinden kalkıp dünyaya baktığı o yetenekli gözlüğü aslında hepimizin cebinde taşıması gereken en değerli araçtır. Videoyu kapattıktan sonra etrafınıza bir bakın. Belki de yanınızdaki kişi tıpkı Jane gibi gülümseyen bir enkazdır. Ya da belki o maskeyi takan sizsinizdir. Kendi zihninizin dedektifi olun. Çünkü çözülmesi gereken dava dışarıda değil, içeridedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akla mukayyet olun.